Merhaba, bu bölümde felsefenin en ağır toplarından birine Immanuel Kant'a yakından bakıyoruz. Özellikle de insan doğası hakkındaki, dürüst olmak gerekirse, oldukça sarsıcı fikirlerine dalacağız. Hazırsanız gelin bu dev düşünürün izinden gidelim. Ve her şey o kadim soruyla başlıyor değil mi? İnsanlar doğuştan iyi midir yoksa kötü mü? Yani eminim hepimiz hayatımızın bir noktasında durup bunu düşünmüşüzdür. İşte bu Kant'ın da takıntılı olduğu o büyük evrensel soru. Şimdi şöyle bir tarihe bakınca cevap pek de umut verici durmuyor, kabul edelim. Savaşlar, ihanetler, Kant'ın deyişiyle insanlığa karşı uzayıp giden uzun ve hüzünlü bir suçlama listesi var adeta. Ama işte Kant'ı Kant yapan da bu. O, bu dışarıdaki kanıtlara bakıp pes etmedi. Cevabın dışarıda değil, çok daha derin bir yerde, ta içimizde, aklımızın kendisinde olduğuna inanıyordu. Peki, Kant bu devasa sorunu çözmeye nereden başlıyor? İşte başlangıç noktası tam da burası. Her birimizin içinde var olan bir şeyden. Ona göre düşünebilen her varlığın içinde adeta bir fabrika ayarı gibi doğuştan gelen ve asla yanılmayan bir ahlak yasası var. Tıpkı şaşmaz bir içsel pusula gibi düşünebilirsiniz bunu. Yalnız burada ödev kelimesine dikkat. Kant'ın kullandığı anlam bizim gündelik hayatta kullandığımızdan çok farklı. Yani bu iş yerindeki bir görev, bir rol ya da ne bileyim mutlu olmak için yapılan bir şey falan değil. Hayır hayır, bu çok daha köklü bir şey. Aklımızın bize bunu yapmalısın çünkü bu doğru olan dediği o mutlak emir. İşte burası Kant felsefesinin kalbi diyebiliriz. Bakın, zeka, para, güç, hatta mutluluk bile. Kant diyor ki bunların hepsi koşullu iyi. Yani iyiye de kullanılabilirler, kötüye de. Zeki bir insan harika şeyler de yapabilir, korkunç şeyler de. Ama koşulsuz olarak, yani her durumda ne olursa olsun iyi olan tek bir şey var: iyi niyet. Başka hiçbir beklenti olmadan sadece doğru olduğu için doğru olanı yapma iradesi. İşte bütün mesele bu. Ve işte Kant'ı bu kadar devrimci yapan fikir de tam olarak bu. Ahlak dediğimiz şey bir ticaret değil. Bunu yaparsam cennete giderim veya yapmazsam ceza alırım diye düşünmek değil. Kant'a göre ahlak yasasına uyarız çünkü bu doğru olandır. Nokta. Aklımız bize bunu söyler. Emir mutlak, koşulsuz ve pazarlığa kapalıdır. Tamam, güzel. Hepimizin içinde böyle mükemmel bir ahlaki pusula varsa o zaman bir dakika. Neden etrafımız bu kadar kusurlu? Neden dünya böyle bir yer? İşte şimdi işin en çetrefilli kısmına, Kant'ın insanlık durumuna koyduğu o meşru teşhise geliyoruz. Soru çok basit ve bir o kadar da can yakıcı. Madem neyin doğru olduğunu içten içe biliyoruz, o zaman neden bu kadar sık gidip yanlış olanı yapıyoruz? Neden? Kant'a göre cevap yine dışarıda değil. Tam da içimizde. Başarısız olmamızın sebebi kendi aklımızın arkasına gizlenen ve tam da bu yüzden çok daha tehlikeli olan görünmez bir düşman. Ve bu düşmanın bir adı var: radikal kötülük. Ama hemen korkmayın, Kant burada şeytani canavarca eylemlerden bahsetmiyor. Aslında çok daha sıradan, hepimizde olan bir şeyden bahsediyor. O da ne mi? Kişisel çıkarlarımızı, kendi egomuzu o içimizdeki ahlak yasasının önüne koyma eğilimimiz. Doğru olanı bilmemize rağmen ama benim için bu daha iyi demek. İşte Kant'ın bahsettiği o sinsi, adeta gözümüze toz serpen sahtekarlık bu. Peki bu içimizdeki düşmanla nasıl savaşacağız? İşte burası çok ilginç çünkü Kant bizi hiç beklemediğimiz bir yere götürüyor, dine. Ama durun, aklınıza hemen bildiğimiz anlamda bir din gelmesin. Kant'ın çözümü dinin ne işe yaradığını baştan aşağı yeniden düşünmekten geçiyor. Kant burada masaya iki farklı inanç türü koyuyor. Bir yanda geleneksel, ritüellere, tarihi metinlere ve vahiylere dayanan kilise inancı var. Diğer yanda ise Kant'ın asıl olması gerektiğini düşündüğü şey evrensel ve tamamen akla dayalı ahlaki din. Bu ikincisinin merkezinde dogmalar ya da ritüeller yok. Tek bir şey var: İyi bir insan olma ve doğru bir hayat sürme çabası. Kant'ın bu konuda tavrı çok net. Dini ritüelleri, ahlaklı olmanın zorlu yolundan kaçmak için bir kestirme olarak görenlere hiç tahammülü yok. O buna sahte hizmet diyor. Yani karakterini düzeltmek için o zorlu içsel mücadeleyi vermek yerine sırf dua ederek, ayinlere katılarak Tanrı'yı memnun edebileceğini sanmak, Kant için bu düpedüz kendini kandırmaktır. Hatta bu noktada kendi argümanını güçlendirmek için kutsal metinlere bile başvuruyor. Diyor ki, Tanrı'yı memnun edenler sürekli "Ya Rab, Ya Rab" diye bağıranlar değil,
gerçekten Tanrı'nın iradesini, yani doğru olanı yapanlardır. Kısacası lafa değil, icraata bakılır. Ama Kant'ın vizyonu burada bitmiyor. Bu sadece bireysel bir kurtuluş hikayesi değil. Bu içimizdeki savaşı verdikten sonra bir sonraki adım çok daha büyük, bütün insanlığı kapsayan bir vizyon. Çünkü Kant'a göre ahlak tek başına oynanan bir oyun değil, tam bir takım sporu. O en yüce ahlaki ideale tek bir insan tek başına asla varamaz. Bunun için ortak bir hedef etrafında birleşmiş, birlikte çalışan bir insan topluluğu gerekiyor. İşte Kant'ın hayalindeki bu ideal topluluğun adı ahlaki topluluk. Bunu anayasası erdem yasaları olan evrensel bir cumhuriyet gibi hayal edebilirsiniz. Peki bu cumhuriyetin tek bir amacı ne? İnsanların bir araya gelip birbirlerinin daha iyi, daha ahlaklı insanlar olmasına destek olması. Kant'a göre bir kilisenin, bir cemaatin gerçek amacı da insanlığın ulaşması gereken nihai hedefte tam olarak budur. Peki, bütün bu büyük fikirler bizim için ne anlama geliyor? Gelin her şeyi toparlayıp kişisel bir sonuca bağlayalım. Her şey Kant'ın da sıkça hatırlattığı o güçlü sözde özetleniyor aslında. Tanrı'nın krallığı sizin içinizdedir. Yani bütün bu büyük vizyon, bu ideal dünya dışarıda bir yerde değil. Her şeyin başlangıç noktası tam da burası. Her birimizin kendi içi. O zaman gelin Kant'ın bize çizdiği bu ahlaki gelişim yol haritasını 4 basit adımda özetleyelim. Birincisi, içinizdeki o ahlak yasasını, o pusulayı tanıyın, onun sesini dinleyin. İkincisi, o radikal kötülük dediğimiz bencilliğinizle her gün ama her gün savaşın. Üçüncüsü, bu savaşta yalnız olmadığınızı fark edin ve sizin gibi mücadele eden başkalarıyla bir ahlaki topluluk içinde birleşin. Ve dördüncüsü ve sonuncusu, anlayın ki Tanrı'ya hizmet etmenin asıl yolu işte bu ortak ahlaki çabadan geçiyor. Ve son olarak Kant'ın zihnimize ektiği o kışkırtıcı soruyla sizi baş başa bırakalım. Madem doğruyu yanlışı gösteren pusula zaten hepimizin içinde, o zaman inancın asıl amacı ne olabilir? Bu, ahlak ve inanç arasındaki ilişkiyi yeniden düşünmek için gerçekten de güçlü bir davet.